Merhabalar, 12 Punto'ya hoş geldiniz. Bu yıl 5. kez düzenliyoruz. Her sene olduğu gibi bir yandan finalist ekipler senaryo danışmanlarıyla, pazarlama ve sunum danışmanlarıyla kapalı toplantılarını gerçekleştirirken bir yandan da biz pazartesi gününden bu yana sinema sektörüne, ülkemizde sinema endüstrisine ve genelde Avrupa'da ve dünyada sinema endüstrisine dair önemli başlıkları konuştuğumuz, önemli isimleri ağırladığımız masterclasslar ve paneller programıyla bir aradayız. Bugün bizim bu sene paneller ve masterclasslar programını hazırlarken bu çerçeveyi oluşturabileceğimiz için çok mutlu olduğumuz, çok da gurur duyduğumuz bir seansla beraberiz. Çünkü Avrupa'nın en önemli, en büyük ortak yapım platformlarının yöneticileri bizlerle beraber olacak. Ve hem spesifik olarak bütün bu ortak yapım platformlarının içeriklerini, başvuru koşullarını, nasıl projelerle ilgilendiklerini, özellikle kendileri için belirledikleri bölgeleri ve hedefleri ve etki alanlarını konuşacağız. Ama bunun da yanı sıra daha geniş perspektifte ortak yapım platformları günümüzde film endüstrisine neler katmakta, nasıl avantajlar sağlamakta, bunları da konuşacağız. Ben o zaman daha fazla uzatmadan konuklarımızı davet etmek istiyorum. Öncelikle Trieste Film Festivali Trieste Film Festivali İtalya'nın en önemli festivallerinden ve oradaki ortak yapım platformu gerçekten muazzam bir platform. Avrupa'dan, dünyadan birçok uzmanın katıldığı bir platform. When East Meets West'in direktörü Alessandra Gropplero'yu davet ediyorum. Saraybosna Film Festivali hem Avrupa'nın en önemli festivallerinden hem de etki alanı itibariyle Türkiye'den projelerin Türkiye'deki ortak yapım platformlarından sonra gitmeyi arzuladığı, hedeflediği ve gittiği ilk marketlerden biri. Bu nedenle de ülkemiz endüstrisi için de çok önemli. Saraybosna Film Festivali Cinelink Direktörü Amra Bakšić Čamo'yu davet ediyorum. Tallinn Film Festivali, Tallinn Black Nights Film Festivali dünyadaki en önemli festivallerinden, A kategorili festivallerinden biri. Onun endüstri bölümü de özellikle ortak yapımlar konusunda oldukça iyi neticelerin alındığını hep duyduğumuz, hep bildiğimiz bir endüstri platformu. Endüstri Tallinn and Baltic Events Direktörü Marge Liiske'yi davet ediyorum. Dünyanın en büyük film festivali, Cannes Film Festivali'nin yine dünyadaki en büyük film marketlerinden Marché filmin Programlar ve Eğitimler Direktörü Aleksandra Zakharchenko da aramızda, kendisini davet ediyorum. Ve son olarak Karlovy Film Festivali yine dünyadaki en önemli festivallerinden, A kategorili festivallerinden biri. Onun endüstri bölümünün başkanı Hugo Rosák'ı davet ediyorum. Wow, what a stage. I'm very excited, to be honest. Welcome, thank you very much for coming to Istanbul to attend 12 Punto meetings, to meet programlarına katıldığınız için, aynı zamanda da bugünkü panele katılıp fikirlerinizi bizimle paylaştığınız ortak yapım piyasalarının geleceği ve sinemanın geleceği, özellikle de kendi ortak yapım piyasalarınızdan bahsedeceğiniz için çok teşekkür ederim. Dahil olabilirsiniz. Ben ara sıra bakacağım ve soracağım da. Ama seansın sonunda bir soru cevap bölümü yapacağız. Okay. Co-production markets are the platforms where ortak film pazarları, film endüstrisi uzmanlarının ya yapımcıların bir araya geldiği bir platform ve birbirleriyle fikir alışverişi yaptıkları birebir toplantılar ya da grup toplantıları yaparak projelerini sundukları, gelecek potansiyel ortaklıklar aradıkları bir platform. Aynı zamanda bu uluslararası fonlamaya da ulaşımı kolaylaştıran bir olgu diyebiliriz.
Ve bazı markalar ve ödüllerle film yapımcılarını projelerini daha da geliştirmeye teşvik ediyor. Öncelikle genel bir soruyla başlamak istiyorum. Ortak yapım piyasalarıyla ilgili. Daha sonra bir tüm bu 5 marketten bahsedeceğiz. Sizce bu marketler film yapımcılarına ne sağlıyorlar ve günümüz dünyasında endüstride nasıl fırsatlar yaratıyorlar? Kim başlamak ister? Amra, yes. I think that I think Cinelink is the oldest here in the sense of co-production market. Bence ortak yapım piyasası konusunda sinema endüstrisinde ben başlamak istiyorum. Biz 20 yıl önce başladık ve bence bu soruya genel bir cevap yok çünkü hepimizin farklı spesifik rolleri var. Öncelikle festivaldeki rolümüz ve festivalin endüstride hangi bir rolü taşıdığı ve rekabet konusunda 3 hatta tüm dünyaya ve oldukça spesifik hedeflerimiz de var piyasada. Ayrıca bizim geldiğimiz yerdeki piyasa ve biz 20 yıl önce başladığımızda orada bir savaş da vardı ve tüm endüstri Balkan bölgesinde hepsi birbirinden ayrışıktı. Yani yok gibiydi. Ortak yapım konusunda biz nasıl birlikte bir işbirliği yapabilecektik? Oldukça küçük bir ölçeğe sahiptik. İlk fikir insanların tanışacağı bir yer olmasıydı. Bu fikirden çıktık. Hemen bölgede başladık. İlk örneklerimiz Slovakya, Hırvatistan, Montenegro. Çünkü aynı dili konuşuyoruz ve benzer diller bunlar. Oradan başladık ve hemen ardından da Slovakya'ya açıldık, Makedonya'ya açıldık, Güneydoğu'ya açıldık, sonra Türkiye'ye de uzadık, Ukrayna ve Gürcistan'a da girdik. Bu bizim için yine de spesifik bir ihtiyacı karşılamak üzerineydi. Bizim temsil ettiğimiz bölgeyle alakalı. Şunu da söyleyebilirim ki Ukrayna Savaşı var bir yanda ve diğer tarafta da bizim bölgemizden daha az film çıkıyor ve tüm dünyayı geziyor. Daha büyük festivallere katılıyorlar. Bizim için festival ruhunu bulmak çok önemli. Özellikle bu durumda sadece uluslararası olarak bu filmleri pazarlamamız ve büyük piyasalara sokmamız değil, kendimizin de orada bulunması. Bu film başarılı olabilir mi aynı zamanda eğer sadece dünyanın bu kısmında başarıysa o zaman bu bir başarı mıdır? Bunun üzerinde çalışıyoruz şu anda. Ben yorum yapabilir miyim? Evet. Bilmiyorum. Mikrofon çalışıyor mu? Pekala. Bölgesel piyasalardan bahsettin. Tabii ki Cannes'da da çok uluslararası bir ortam ama bir geleneksel anlamda ortak yapı marketi değil bu, piyasası değil. Tabii ki uyum sağlamaya çalışıyoruz. Günümüzde endüstriye uyum sağlamaya çalışıyoruz. Biz de yapımcılara güncel olarak önemli anlamı olan konularda destek sağlamaya çalışıyoruz. Buna da başladık. Ana olarak Ukrayna yapımcılarına odaklandık. Çünkü onları desteklemek istiyoruz sektörde. Bu yüzden yönetmek çok zor aslında. Çünkü neredeyse her sene değişiyoruz ve piyasaya göre uyum sağlamaya çalışıyoruz. Farklı konularda ortak yapımları tanıtmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda Arktik bölgedeki film yapımcılarına da destek sağlamaya çalıştık. Sürekli adaptasyon sürecindeyiz. Aynı zamanda özel sektörlere de girişmeye çalışıyoruz. Çünkü bu zamanlarda projeler ve yapımcılar yatırımcı arıyor. Bu yüzden bizim piyasamızın anlamı daha çok ağ üzerine, bizim network'ümüzle alakalı ve aslında günümüzdeki konu
Bunun sebebi aslında Cannes'daki varlığımız. Başka bir piyasada bunu elde edemezdik. Çünkü herkes orada oluyor. Tüm bölgeler orada temsil ediliyor. Tüm ülkeler temsil ediliyor. Tallinn programlarından bahsedeceksek detaya girmek istiyorum sonra ama şimdi şu anda sadece ortak yapım piyasamız yok bizim. Bu piyasadan bahsederken projelere ne katabiliriz temsil anlamında? Her şeyden önce ortak yapım kelimesine bir değinmek istiyorum. Çünkü masanın bir kısmında ürünler var ve diğer tarafta da ortak yapım olarak fon sağlama ve distribüsyon sağlama konusunda olan kesim var. Menajerler var. Bazen proje arıyorlar ve hemen dalmak istiyorlar işe ama esasen yaptığımız şey şu ki ön eleme yapıyoruz ve son eleme yapıyoruz. Projeleri filtreliyoruz. Bunun anlamı da şu: bir sayfa açıyoruz ki bu sayfa bizim misafirlerimiz tarafından ilginç bulunsun. Bu anlamda hatta bölgesel konuşmak gerekiyor. Ortak yapımcılar konusunda daha çok küçük ve orta büyüklükteki ülkelere odaklanıyoruz. Avrupa Birliği dahilindeki ama başka ülkelerden de ortak yapımcı arayan projeler gelirse İskandinavya'dan da olabilir ya da başka Avrupa Birliği ülkelerinden de olabilir. 18-20 gibi hedef ülkemiz var. Onların da projelerini kabul ediyoruz. Bir toplantı yapıyoruz. Bu başlama noktalarımızdan birisi aslında uluslararası transformasyonu için projelerin buradan geliyorlar diyoruz. Uluslararası kamunun beğenisine bu şekilde sunuyorlar ve bu yüzden bu elemeler yeni bir sayfa açıyor ve sadece projenin kalitesiyle alakalı değil. Çünkü biliyoruz ki bizim kapasitemiz belli zaten, profillerimiz belli. Misafirlerimizin projeler konusundaki beğenisi önemli. Böyle bir hizmet sunuyoruz biz temelde. Evet, ben de ekleme yapabilirim çünkü ben de aşağı yukarı bunlardan bahsedecektim. Küratörlük unsurundan bahsedecektim. İnsanlar ortak yapım piyasalarına bakarken yapımcılar ve yetenekler ya da işte yönetmen arasında bir toplantı olarak görüyorlar. Ancak bundan çok daha fazlası var. Bir filtreleme süreci var. Doğru projeyi, sunumu yapacağınız, uluslararası izleyiciye sunacağınız projeyi elemek ve doğru yolu bulmak, doğru yöntemleri bulmak gibi 70, 80, 90 projenin gösterimi gerçekten kolay bir iş değil. Ve projenin potansiyeli olup olmadığını saptamak, bu da diğerlerinin açıklaması en zor olan kısımlardan biri. Projesini gönderenler ve bir geri dönüş istediklerinde henüz tamamlanmamış projelerde de böyle bu. Çünkü kalite, projenin kalitesiyle ilgili herhangi bir şey söyleyemiyorlar. Bazen bölgesel unsurlar olabiliyor. Özellikle büyük festivallerde, bölgeyi temsil eden festivallerde bazı şeyleri kesip atmamız gerekiyor projelerde daha iyi sunum yapabilmek için. Ben de bu ilk turu kapatmak için söyleyebilirim ki kaçınızın Trieste'yi ne kadar bildiğini bilmiyorum ancak Trieste sınırda bir şehir. Biz de bir köprü kurmaya çalışıyoruz Batı arasında. Bölgesel olarak başladık ancak şu an 13. Yılımız gelecek Ocak'ta ve daha da küreselleştik diyebilirim. Ancak boyutu ne olursa olsun bizim hedefimiz Batı ve Doğu'yu bir araya getirmekti ve alışılmışın dışında yapımlar üretmekti.
Çünkü doğudaki ve batıdaki ülkeler aslında çok fazla ortak iş yapmıyorlar. Bu da bizim gerçekleştirmeye çalıştığımız, oynamaya çalıştığımız roldü. Son yıllarda bu projeleri birbirine bağlamak, batıdaki ve doğudaki projeleri belirli yapım stratejileriyle ve belirli yönetmenlerle bir araya getirerek ve bu perspektifle projeleri seçerken projelere olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Doğru ortakları, doğru yapımcıları bulmak, doğru distribütörleri bulmak için yani bizim yapmaya çalıştığımız bölgeleri birbirlerine faydalı olabilecek, diğer projeler için faydalı olabilecek, gelecekteki yapımlar için faydalı olabilecek bölgeleri birleştirmek ve yeni işbirlikleri oluşturmak bizim ana hedefimiz. Teşekkürler. Bu çok faydalı bir tur oldu. Bunun dışında da bazı konular var. Daha detaylı incelemek istediğimiz. Aynı zamanda biraz da daha pratik şeylerden bahsedelim. Bu turda ne gibi programlarınız var her piyasada? Ve aynı zamanda şundan da bahsettik. Piyasadaki eşsiz olan şeyler nedir? Ayrıca şuna da değinirseniz güzel olur. Neyin eşsiz olduğuna ve bölgenin dışında tabii ki. Ne gibi odak noktalarınız var kendi platformlarınızda? Belki yine böyle gidebiliriz. Karlovy'de proje geliştirme açısından olan projelerle ortaklık yapıyoruz. Ben East Meets West'teki gibi bu işbirliğiyle sunulan projelerin belli kılavuzlar doğrultusunda geliştirildiğini sağlamaya çalışıyoruz. Yani asıl festivalden 8 ay önce seçiliyor ve foruma gönderiliyorlar bir senaryo geliştirme programına. Karlovy'de de senaryoların pazarlaması yapılıyor ve sayıyı sınırlı tutuyoruz. Çünkü önceden biliyoruz ki doğru ortakları bulmaya çalışıyoruz ve karar vericileri de toplantılarda bir araya getirmeye çalışıyoruz. Yani bu geliştirilmekte olan projeler ismi veriyoruz bunlara. Eğer buna başvurmak isteyen herhangi bir Türk varsa burada Eylül'de olacak ve Midpoint Enstitü web sitesinden bilgi alabilirsiniz. Gelecek atölyeye, gelecek sınıfa katılabilirsiniz belki. Aynı zamanda da daha bölgesel olan devam eden çalışmalar programımız var ve bunun amacı da film yapımcıları ve prodüktörlerin satış temsilcileriyle bir araya gelmesi. Bir tanesi bölgesel, diğeri ise First Cup Lab programıyla ortak olan bir şey. Aynı zamanda Türkiye'de de olduğunu düşünüyorum. Bosporus Film Festivali'nde. Bazı geri dönüş olan projelerde daha sunumdan önce onlara tavsiyeler vermeye yarıyor. Yani iki alana ayrılıyor diyebilirim. Zaten pazarlanmış olan filmler ya da şu anda geliştirmekte olan filmler olarak özellikle Çek ve Slovak yapımlarına odaklanıyoruz ve onları konfor alanlarından çıkartarak daha radikal olmaya teşvik ediyoruz ve aynı zamanda fon da bulmaya çalışıyoruz onlara. Bu da geçen sene başladığımız yeni bir proje. Henüz daha bölgesel ancak gelecekte daha uluslararası olmayı hedefliyoruz. Pekala.
Endüstri programları Tallinn'de temelde 4 büyük gruba ayrılabilir. Ciddi piyasa var, film piyasası, konferans programı var ve eğitim programlarımız var. Yani aslında kabaca böyle bahsedebiliriz. Ciddi piyasa için drama dizileri piyasamız var. 8 proje kabul ediyoruz. Çoğunlukla Avrupa'dan ama diğer ülkelerden de başvuru yapılabiliyor. Bölgesel bir program değil. Eylül'ün 4'ünde falan başlıyor başvuruları. Film kısmı için ise en eski ve büyük olanı var. 2002'de başladı ama ilk ortak yapım piyasası 2005'te başladı. Saraybosna'da genç bir proje aslında. Bir yarışma düzenliyoruz. Başvuruları aslında kapandı ortak yapım piyasası için. Ama her yıl bir senaryo yarışması yapıyoruz. Ve bir ödül veriyoruz bunun sonunda da ortak yapım piyasası için. 12-15 arasında proje kabul ediyoruz ama bu sene odaklandığımız ülkelerimiz diyeyim. Hırvatistan, Slovakya, Montenegro ve Kuzey Makedonya. Belki biraz daha proje kabul edebiliriz. Sunduğumuzdan tabii ki. Halihazırda süreci devam edenden bahsetmiyorum. Gençlik ve çocuk filmleri de oldukça ilginç. Aynı zamanda uluslararası. Ağustos'ta açıyoruz başvuruyu. Eylül'de kapatıyoruz. 24-25 proje tanıştırdık. Aynı zamanda satış temsilcisi programında. Bence bu oldukça evrensel, küresel. Çünkü 25 tane proje, daha fazla, daha uzun süreli projeleri de tanıtamıyoruz aslında. Ortak yapım piyasasında da söylemeyi unuttuğum şey, erken aşama projelerini beklemiyoruz. En azından %10'u hazır olması gerekiyor finansmanının. Ama uluslararası piyasaya açıldığınız zaman elinizde bir fonunuz olması önemli. Çünkü tanıştığınız insanlar sizin potansiyel finansman planınıza ve birazcık halihazırda paranız olup olmamasına bakacaklar. Seçerken de buna önem veriyoruz. Ve konferanslar ve eğitimler konusunda da tabii eğitim de sağlıyoruz ortak yapım piyasası katılımcılarına. Finansman konusunda tavsiyeler veriyoruz, satışlar, pazarlama konusunda da projeye bağlı biraz da onların gelişmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hem piyasada hem finansman planlarına ki böylece en yüksek verimi sağlasınlar Tallinn'den çıktıktan sonra. Temelde bu şekilde. Konferans ve eğitim çok yoğun bir program. Projesi olmayan katılamıyor toplantılara. Genç yapımcılar için çok önemli bir program. Sadece networking açısından da değil, yeni bilgiler edinmek çok önemli. Teşekkürler. Kana geldiğimizde yine kendimi tekrar ediyorum ama daha çok network hakkında projelerle ilgili bir durum yok. Tüm ortak yapım piyasalarıyla işbirliği içerisindeyiz. Burada da sunulduğu gibi. Her şeyde uzman olamayız çünkü. Bölgede de, belli bir bölgede de. Bu yüzden işbirliğine ihtiyacımız var proje seçerken. Bazı bölümlerimiz var. Projeler nasıl seçilecek konusunda. Mesela Tallinn'deki gibi. Hong Kong'da da var. Ama öyle bir seyahat olanakları yok. Orada mesela sunulan projeler için konuşayım. Ama Cannes'da baktığımız zaman halihazırda yapım halinde olan projelerde kendi seçtiğimiz projelerin sunulmasına odaklanıyoruz. Çok fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor ve yine eleme aşamasına baktığımız zaman bu sene bir program sunacağız. Keşif yapıyoruz. Büyük bütçesi olan projeleri araştırıyoruz. 2-10 milyon arası bütçesi olan projeleri. Çünkü potansiyel olduğunu görmek istiyoruz. Yatırım potansiyeli olduğunu. O zaman seçiyoruz projeyi. Bu sene 9 proje bulduk bu şekilde. Çoğu Avrupa projesiydi ama
Diğer ülkeleri de araştırıyoruz. Davete bağlı bir program. Bu yüzden ilginç bir program. Eğer büyük bir projeniz varsa, kanda yer almak isteyen, o zaman DNA diyoruz biz bunun. Kan elemesi için, kanda seçilmek için DNA. Açık başvurusu yok. Aynı zamanda tüm piyasanın doğuşu 2004 civarındaydı. Yapımcılar satış temsilcileriyle bir araya geliyorlar. Festival programcıları ortak yapım piyasasından artı eğitimler sağlanıyor. Yani potansiyel olarak faydası olabilecek herkes katılabiliyor gelecekteki prodüksiyonlar için. Aynı zamanda bir etki laboratuvarımız var ama bunun için yine açık bir başvurumuz yok. Ulusal film fonlarına bakıyoruz burada. Genellikle 4-5 ulusal film fonunu ele alıyoruz. İlk uzun metraj filmini yapan projelere bakıyoruz. Laboratuvarlarda ve atölyelerle bunları detaylıca ele alıp onları hazırlıyoruz ve temelde filmi nasıl sürdürülebilir bir şekilde büyük anlamda piyasaya sürebiliriz konuşuyoruz. Ayrımcılık anlamında da belli ki açıkça görülmekteki bir takımımız var. Bir mesaj gönderiyoruz biz perdede. Sonra konu ortak yapıma geldiği zaman pratik manada özellikle fonlamaya ayrılmış başka oturumlarımız var. Bu bilgilerle nasıl filmleri farklı şekillerde piyasaya sürebiliriz ele alıyoruz. Gelecekteki izleyicileri, kim izleyeceği düşünüyoruz. Filmi nasıl piyasaya süreriz bunu düşünüyoruz vesaire vesaire. Konferans anlamında da bu mesajı desteklememiz gerekiyor. Etki sadece ortak prodüksiyonla alakalı değil, sürdürülebilirlikle de alakalı ve birbirimize nasıl davrandığımızla alakalı ki böylece bu endüstriyi daha özel bir endüstri haline getirelim. Ama konu bu değil, pardon. Çok önemli bir konu uzun metraj filmler için. Bunun dışında Through the Book diye bir projemiz var. Bunu da yine temelde editörlerin seçildiği bir proje. Kitapları sunuyorlar ki biz bunları dönüştürebilir miyiz filmi diye düşünüyoruz. Bir adaptasyon süreci olabilir mi diye. Yakın zamanda IP piyasasını piyasaya süreceğiz. Bu sunumları Avrupa ve Asya kıtalarında. Bu da ayrıca video oyunlarını ve çizgi romanları da içine alabilir. Çok detaya girmek istemiyorum çünkü çok fazla şey var arkasında bu konuların, ama şöyle sonuçlandırabiliriz. Biz yapımcılara yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü benim yönettiğim özellikle de ortak yapımcı bakımından %40 katılımcımızın %40'ı yapımcılar. Network alanını oluşturmak, bölgeye göre her şeyi ayarlamak yani aslında ki gelenler aradıklarını bulabilsinler aslında. Bizim esas amacımız bu. Kısaca değinmek istedim ama internet sitemiz de var. Ayrıca bu bölümü şöyle yönetiyoruz biz. Ortak yapım piyasası açısından Arjantin'de bir ofisimiz var. Eğer Latin Amerika'da bir ortak yapımınız varsa bu zamanlar başvuru zamanı ve bu çok klasik bir piyasa ortak yapım için. Temsilcileri getirip sunum yaptırtıyoruz ki alıcılar ve satış temsilcileri ve diğer potansiyel ortak yapımcılarla buluşabilsinler. İş arkadaşlarımın acı çektiğine şahit oldum az önce. Çünkü hem net olmaya çalışıyorsunuz ancak bazen de bazı şeyleri atlayabiliyorsunuz. Tipik bir ortak yapım piyasası sunumunda seçilmiş projelerde birebir görüşmeler gerçekleşir.
Bu başından beri olan bir şeydi. Çünkü bizim başladığımız bölgede ortak yapım diye bir şey neredeyse hiç yoktu. Geliştirme atölyelerine başladık. Projeleri ortak yapım piyasasına sunmadan önce ve bu projelerin sunulmaya hazır olduğundan emin olmaya çalıştık. Çünkü başladığımızda Bosna, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, bu ülkelerin hiçbiri medyada aktif değildi, üye değildi. Bu yüzden Avrupa'daki eğitimlere ulaşım sağlamamız çok zordu. Ancak hala hazırlık atölyesi var seçtiğimiz projelerle ilgili. Şu anda ondan fazla proje seçiyoruz. Atölye için 8 proje seçiyoruz. Geliştirilmiş, direkt piyasaya sürülebilecek filmler, fonunu bulmuş filmler %15 ya da daha fazlası. Bu yüzden bu gibi projelerin eğitim almasının gerektiğini düşünmüyoruz. TRT Punto bu 11. ya da 12. olduğunu bilmiyorum ancak şu anda sayıyı az tutmaya çalışıyoruz çünkü durumlar biraz değişti. 10 yıl önce belki hiç sorun yaşamadan 20 proje alabiliyorduk ancak şu an öyle bir şansımız yok. Çünkü piyasa sürekli değişmekte. Bu yüzden bu kararımızın arkasında durmaya karar verdik. İyi mi kötü mü bilmiyorum ancak son yıllarda böyleydi. Saraybosna'da açık bir sunumumuz vardı. Çünkü başladığımızda ilk başta insanlar çok utangaçtı. Projelerini anlatmak istemiyorlardı. Bu yüzden bunun önüne geçmeye çalıştık. Belli bir noktada bu yüzden Trieste'ye gidip sunumları dinlemeyi çok seviyorum. Ancak biz aynısını yapmıyoruz. Açık sunumlar yapmıyoruz. Aynı zamanda da organizasyonu sağlayanlar olarak sizin geleneklerinize de bağlı bir şey bu. 2,5 gün sürüyor genelde bizim toplantılarımız, görüşmelerimiz. Genelde 25 dakika sürüyor. Buradaki gibi toplantı odası oluyor. 20-25 kadar. 2,5 günde bitiyor bunlar. Aynı zamanda özel jüriler oluyor. Çünkü bazı ödülleri var. Bu jürinin reklamını yapmıyoruz. Ödüllerin de tanıtımını yapmıyoruz. Çünkü ödül almaktan ziyade katılımın daha önemli olduğuna inanıyoruz. Çünkü en büyük ödül zaten doğru ortağı bulmak. 18 sene önce drama dizilerini seçiyorduk bölgedeki. Onlar da bir geliştirme sürecine giriyorlar ve daha sonra piyasada sunuluyorlar. Yılda 5 ya da 6 kadar proje geliyor. Ve 7 yıldan sonra da biliyorsunuz ki dram dizileriyle bağımsız film yapımcılığı arasında çok büyük farklar var. O yüzden dizi haklarını bağımsız yapımcılar genelde satıyorlar. Önce bir ortak yapım sunumu yapıyoruz ve daha sonra da açık sunuma geçiyoruz sahnede. Prodüktörler için bazı atölyelerimiz var. Aynı zamanda daha bölgesel yetenek bulma sunumlarımız var. Belirli yetenekler aradığımız, aynı bölgede faaliyet gösteren, yılda 10 proje gösterdiğimiz Saraybosna bölgesinden 15-20 dakika kadar sürüyor her projenin sunumu. Ancak aldığımız geri dönüşe göre modeli biraz değiştirdik. Çünkü kaba montajların gösterimine artık çok izin vermiyorlar. Çünkü insanların zamanı değerli ve 10 film gösterirseniz ve 5 gün sürerse bu filmlerin gösterimi, insanlar 5 gün boyunca Saraybosna'da kalmayacaklardır.
Bu da endüstriye adapte olan bir süreç. Biz de buna Cinelink diyoruz. İş arkadaşım Marche de o iki başlıktan bahsetmişti. Bizim için, herkes için geçerli olmayabilir ancak bizim için genel endüstri ve küratörlük arasındaki fark, ben küratörlükten bahsediyorum şu an. Belli bir seçim projeleri seçtiğimiz bir süreç var ve nasıl bir projeyi seçtiğimizi bölgeden, yani bölgeyi temsil etmeye çalışıyoruz endüstrinin içinde. Aynı zamanda uluslararası distribütörlüğe uygun filmler seçmeye çalışıyoruz. Ve bu filmlerin, projelerin karakterlerini belirlemek bazen zor olabiliyor. Ancak her birimiz için bu doğru ve yanlış yapabileceğiniz bir süreç. Yani bu projeleri seçerken bazen doğru seçimler yapıyoruz, bazen yanlış seçimler yapabiliyoruz. Ve çünkü daha önce mesela reddettiğimiz bir proje daha sonra çok başarılı olmuştu Berlin'de. Bu yüzden bazı yönetmenleri takip ediyoruz. Çünkü onların tarzlarını biliyoruz, ne olduğunu, neler yaptıklarını bilebiliyoruz. Trieste'de ve bölgesel piyasalara gidip orada yakından takip etmek bizim için gerçekten çok önemli. Aynı zamanda bu işin çekirdeklerinden biri networking tabii ki. Saraybosna'ya, Cinelink'e herhangi bir şey göndermeden geliyorlar. Çünkü sadece orada olmaları onlar için daha efektif olabiliyor. Orada zaten ortaklık yaptığı insanlar oluyorlar. Yani seçilmiş olmak sadece piyasaya girebilmeniz için yollardan bir tanesi. Ancak sadece tek yol bu değil. Orada olmanız da önemli. Sadece orada olmanız bile. Orada filmlerine fon bulan insanların örneklerini biliyorum çünkü. Bütün bu platformlarda resmi bir seçki vardır. Ancak resmi olmayan seçkiler de dönüyor işin arka tarafında diyebilirim. Bizim durumumuzda ise bizde bir sunum forumu var, film sunumu forumu ve seçilmiş projeler ve karar vericilerin katıldığı, bizde bir film sunumu forumu olarak başlamıştık. Ancak en başta uzun metrajlı kurgu filmleri ve belgeselleri bir araya getiren ilk platformlardan biriydik. Tabii bu seçkilerin yarısı belgesel olduğu için gösterebildiğimiz kadar, mümkün olduğu kadar çok görsel materyal ve fragman göstermek istiyorduk. Trieste'deki sunumda bu biraz garip karşılanmıştı. Bununla beraber ortak yapım piyasasında başka formatlar eklemek istemedik. Yani şu anda yapım piyasasındaki sadece uzun metrajlı filmler var, yaratıcı belgeseller ya da ikisinin karışımı olan şeyler var. Ancak biz 13 yılda tabii ki geliştirdik kendimizi ve bu ekosistemde yatay bir çizgi olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani bütün zaman çizgisine odaklanmaya çalıştığımız, bütün yapım aşamasındaki bütün aşamalara odaklanmaya çalıştığımız bir ve eğer dikey bir çizgi düşünürsek tüm diğer formatlara odaklanmaya çalıştığımız uzun metrajlı filmler, yaratıcı belgeseller, animasyonlar, diziler
kısa filmler gibi ve her format için bu yapım döngüsündeki özel bir aksiyon almaya çalışıyoruz. Yani her formata aynı tepki vermiyoruz diyebiliriz. Yani her format için bir küratör etkinliği düzenliyoruz. Yani ortak yapımı teşvik etmeye ve dağıtımı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki ortak yapım piyasamız mevcut. Daha sonra bundan birkaç yıl sonra belgeseller için ayrı bir oluşum oluşturduk. Daha sonra hala bitmemiş projeler için kış seansı yaptık. İlk montaj, erken montaj filmler için. Böyle bir bağlantımız var. Aynı zamanda piyasa ve eğitim programlarının arasında yaptığımız aktiviteler var. İlham verici atölyeler, prodüktörleri daha farklı formatlar, daha farklı iş modellerini düşünmeye iten, teşvik eden, yani yıllardır yalnızca kurgusal ya da belgesel yapımcılığı yapanları, diyelim ki dizi yapımcılığı yapmaya teşvik ediyoruz ya da animasyon yapımcılığı yapmaya teşvik ediyoruz. Yeni projeye başlamadan önce onlara neleri düşünmeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Geçmişte yaşadığımız son 2 yılda yaşadığımız en büyük değişim ise proje tabanlı bir piyasa bu. Proje tabanlı bir endüstri platformu. Bunu daha çok şirket tabanlı bir konsepte dönüştürmeye çalışıyoruz. Ve son 2 yılda Ofisi isminde bir etkinlik düzenledik. Yani tek bir projelerin değil de geliştirdikleri 5-6 projeyi birden seçiyoruz ve Avrupa'daki tüm diğer yapımcılarla ve şirketlerle bir araya gelerek doğru stratejiyi ve doğru iş modeli üzerinde karar verebiliyorlar ve aynı zamanda vizyonlarını nasıl geliştirebilecekleri üzerine düşünüyorlar. Şu an projeler tabii ki temel unsur piyasada, ancak bu şirketler için sürdürülebilir bir iş olmaya doğru ilerliyor. Teşekkürler. Cinelink ve Karlovy her sene daha fazla proje kabul ediyor başvurulduğu zaman ve East West Türkiye'den de daha fazla yapımcı başvuruyor. Yapımcı network'üne. Tallinn için ise eğer spesifik ortak yapımcıları arıyorlarsa, öyle bir fırsat arıyorlarsa temsil ettiğiniz ülkelerden. Film yapımcılarına ne önerirsiniz? Çünkü film yapımcıları, yönetmenler film yapımcılarıyla piyasaya katılımda bulundukları zaman mesela Antalya Film Forumu, Boğaziçi Film Laboratuvarı, köprü toplantıları, 12 Punto'ya da katılıyorlar tabii ki ama bu başka bir mesele tamamen. Yine de şunu söyleyebilirim. Bizim ortak yapım pazarı birazcık daha başka bir ölçek festival piyasasına bakıldığı zaman. Bölgesel piyasalara girdikten sonra ne yapabilirler? Yeni katılanlara ne önerilerde bulunabilirsiniz? Özellikle Türk yapımcılara ve yönetmenlere. Nasıl bir yol izlemeliler? Nasıl hazırlanmalılar? Belki gönderim yapmadan önce hatta. Detayları bilmeleri gerekiyorlar mı? Projeleriyle alakalı ya da tam olarak nasıl hazırlanmalılar? Başvuruda bulunmadan önce uluslararası piyasalara. Kim başlamak istiyor bu sefer? Şunu söyleyebilirim. Bence
neye ihtiyacı oldukları hakkında eminlerse %100 emin olmalarına gerek yok ama bu işi kolaylaştırabiliyor. Mesela Avrupa'da yapımcılık yapmak istediklerine karar vermişlerse ya da ne gibi bir ortak aradıklarını biliyorlarsa, hangi lokasyonlara gitmeleri gerektiklerini, kimle görüşmeleri gerektiğini bu kafadaki soru işaretlerini giderebiliyor ve daha yaratıcı olmasını sağlayabiliyor. Çünkü bazen bu toplantıların Antalya Film Forumu'ndaki toplantıların dezavantajı zaten endüstrinin büyük bir kısmı zaten oraya çoktan gitmiş oluyor. Sürekli seyahat ediyorlar. Ve film yapımcıları zaten projeyi biliyor oluyorlar. Ve bu film projesi tanınmaya başlamadan önce çok fazla üzerine ekleyebileceğiniz bir şey olmuyor. O yüzden somut bir hedefiniz olması ve gideceğiniz yönü belirlemeniz ortak yapım piyasasında önemli. Çünkü hepimizin farklı yetenekleri var. Ortaklıklar kurarken, networking yaparken tabii bunlardan daha sonra bahsedebiliriz. Ancak daha kesin olmak önemli. Ben de şunu önermek istiyorum. Eğer ortak yapım piyasasının doğasını bilmiyorsanız en azından geçmişteki proje yaklaşımlarıma bakabilirsiniz. Gelebilecek misafirlere bakabilirsiniz. Konuk listesine bakabilirsiniz. Hangi ülkeler var? Nasıl insanlara ihtiyacınız var? İlham veren şirketleriniz neler? Tallinn'e gelirlerse iyi ama gelmezlerse de başka bir yerlerdedirler. Birazcık da başvuru yapacağınız yerin doğasını anlamak çok pratik olur yani. Ben de şunu önerebilirim. Tabii ki kana gelmek oldukça pahalı. Bu yüzden 2 kere düşünmeniz gerekebilir. Belki de 3 kere hatta. Sonra hazırlık yapmanız gerekiyor. Hayatınızın en kötü deneyimi de olabilir. En iyisi de olabilir. Birazcık da nasıl önden hazırlandığınızla alakalı. Kesinlikle emin olmanız gerekiyor toplantı ayarlamadan önce. Hugo'nun da dediği gibi tam neye ihtiyacınız var bilmeniz gerekiyor her proje için. Kan biraz daha çok ileri seviye projeler için uygun ama tabii ki bilemezsiniz. Belli olmaz. Erken aşama yapımlara da fırsat sağlanabilir. Belki de projenizi getirebilirsiniz ortak yapımcı bulduktan sonra, fonlamanızı hallettikten sonra. Bir veri tabanımız var tabii ki. Promosyonu yapacağımız bir de burada. Bir veri tabanımız var ve tüm içerikleri içeriyor. Marche'nin de 24-25 yıllık bir veri tabanı. Şunu da görebiliyorsunuz burada. Hangi katılımcılar bu seneye başvuru yapacak? Şirket konusunda kimler katılımda bulunacak? Mesaj yollamak yerine toplantı yapacağınız, ilgilendiğiniz kişileri belirlemeniz önemli. Eğer başvuru yapmadıysanız tabii ki biz toplantıyı da önceden ayarlayacağız ve kana gelip kokteyl ve networking etkinliklerine katılabilirsiniz. Biz çok fazla düzenliyoruz bunlardan ve orada insanlarla da tanışabilirsiniz. Eğer kolay iletişim kuran birisiyseniz işinize yarar. Aynı zamanda bu kişileri önden tanımakta ve tanımlamakta fayda var. Eğer yapımcı kokteyline gideceklerse mesela ya da belgesel yapımcıları kokteyllerine, eğer belgesel projeniz varsa, yani temelde kimlerin gideceğini bilmeniz gerek. Ve ne önereceksiniz bu insanlara, ne sunacaksınız? Olabildiğince fazla toplantıya katılacağınızı tahmin ediyorum. O daha önce az katılımcı olduğundan ötürü iptal olan pek çok etkinliğimiz oldu. Her zaman adaptasyon sergilemek zorundayız. Ve bu deneyimden elinizden geldiğince çıkarımda bulunmaya çalışmanız gerek. Sürekli adapte olmanız lazım. Olabildiğince fazla insanla tanışmanız gerekiyor. Belki 20 kontaktan 2-3 tanesi ilgili olacak belki ama bu iyi bir yol.
I'm thinking of it. Ben Alessandra'nın ne söyleyeceğini merak I'm not ettim. listening to you. So, I will go to something very basic. Ben temel bir şeyden bahsedeceğim. Nevertheless, how Bildiğiniz gibi it seems probably tedious. çok Your application to the market, if you apply. eğer çok titiz, düzenliyse ne kadar düzenli olduğu projenizin çok önemli. Ancak bu stratejiyi benimsemek, That application, o başvuru döneminde mükemmel bir çeviriyle, projenizi mükemmelleştirerek, detaylara inerek, her gün, her yıl çok fazla proje okuyorum ve biliyorum ki birçok harika filmi kaçırıyoruz. Tabii ki bazılarını kaçıracaksınız kaçınılmaz olarak. Ancak bunlar sunumun o filmin potansiyelini yansıtamamasından dolayı oluyor. Eğer muhteşem bir film yapmak istiyorsanız muhteşem bir sunum hazırlamanız gerekiyor. İnanılmaz zaman harcıyorum kendi projelerimi hazırlarken. Yani bu hafife alınacak bir şey değil. Çünkü sunumumun üzerinden 1000 defa geçiyorum özeti hazırlarken. Ve sadece özeti hazırlamak bile 15 günümü alıyor diyebilirim. Ve bazı insanların daha da fazla zaman da aldığını biliyorum. Bu yüzden harika bir başvurunun başarılı olma şansı çok daha yüksek. Belki gelecek vadeden bir film projeniz var ancak sunumunuz yeterince düzenli hazırlanmamış. Bu yüzden gerçekten filminizi boş harcamış olabilirsiniz. Ne kadar iyi bir proje olursa olsun. Bu da insanların aksi olmasından kaynaklanan bir şey değil. İnsanlar gerçekten projenizi anlayamıyorlar. Orta sınıfın farklı dillerde farklı anlamlara geldiğinden kafa karışıklığı yarattığı durumlara şahit oldum. Çünkü burada her zaman bir bağlam var. Ekonomik, sosyal ya da kültürel olarak bu bariyerleri aşamazsınız tabii ki. Ancak aşmak için elinizden geleni en aza indirgemek için elinizden geleni yapmanız gerekiyor ve düzenli bir sunum hazırlamak da bu endüstride en çok ihmal edilen şeylerden birisi diyebilirim. Çünkü filminizin pazarlanması buna bağlı. Bizim için de belirli bir stratejiniz olması gerekiyor. Aynı zamanda hangi yapım piyasasına gireceğinizle ilgili bazen reddedilenler gerçekten muhteşem proje olabiliyor. Ancak bizim profilimizle uyumlu olmuyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacağımızı biliyoruz ve bu yüzden reddetmek zorunda kalıyoruz. Çünkü proje profilimizle uygun değil. Kendi piyasamıza ekleyebileceğimiz bir film değil. Bu yüzden başka etkinliklerde daha iyi olabiliyorlar. Tabii ki bu filmi sunmak ve başvuru gerçekten zor bir süreç. Bazen sunmadan, filmi göndermeden çok daha önce düşünmeye başlamanız gerekiyor. Çünkü bu yaratıcılık gerektiren bir iş tabii ki. Çok uğraştıklarını görebiliyorsunuz projelerini hazırlarken, senaryolarını yazarken, ancak geri kalan bütün materyaller de aynı önemi teşkil ediyorlar. Yani filminizi gönderirken o bütün aşamalar hepsi ayrı ayrı önemli. Yani buna özet de dahil ya da yönetmenin niyet notu ya da yapımcının niyet notu, bütün hepsi bunların bir arada önemli. Çünkü burada muhteşem hikayeler olabiliyor ancak belki de yapım stratejileri ve finansal stratejileri eksik olabiliyor. Bu yüzden de kabul alamayabiliyorlar.
Yani gün yüzüne çıkmaya hazır olmamış bir proje olarak görüyoruz bunu. Tüm materyalleri olabildiğini en iyi haline getirmeniz gerekiyor. Bu da bir fırsat oluyor. What you told about the awards and Ödüller hakkında bahsettiğiniz şey, evet ödül veriyorsunuz ama bunların tanıtımını yapmıyorsunuz. Orada olmak çok önemli, kesinlikle evet. Ama perspective of the filmmakers, film yapımcılarının bakış açısından they are gerçekten feeling really, I mean, they Yani aim this awards. And also bu ödülleri hedef alıyorlar. Aslında şunu da söylediniz elemeler konusunda. sometimes you like a project, Bazen bir projeyi beğeniyorsunuz ama profiliniz olmadığı için seçmiyorsunuz ve bu seçim ve ödülü verme arasında bir köprü var. Bu da çok önemli yapımcılar için. Her zaman and discuss konuşuyoruz, tartışıyoruz bu konuyu, sizin bahsettiğiniz bu konuları. selection sometimes Elemeler bazen the best projects are selected en iyi or not. projelerin seçildiği anlamına gelmiyor. And also awards doesn't mean that Bu yüzden ödüller de projenizin en iyisi olduğu anlamına gelmiyor. Yani but also after these there's a kind of trick, there's a kind yani şöyle bir tüyo var. Küçük bir sorunlu şey var endüstri için, tüm endüstri için. Bu ortak yapım piyasalarından sonra ödülü alanlar bir şekilde akılda kalıyor. Çünkü logo var falan. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu küçük sorunlu durum hakkında sektördeki. Çünkü orada olmak çok önemli. Bazen bir yapımcı, bir proje çok daha fazla şey kazanabiliyor ödülden. Çünkü ortak yapım buluyorlar, ortak yapımcı buluyorlar ve her şey daha iyi olabiliyor bu kişilerin geleceği için. Projenin kaderi için ama yine de böyle gizli ya da bazen görsel görünebilen bir baskı var seçilmeleri konusunda, ödül almaları konusunda. O zaman sektör onların çok daha ileri aşamalarda değerlendirilmesini gerektiriyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Pardon, ben çok hızlı konuşmak istiyorum. Sonra başkası devam edebilir ama bence bu sektörde her zaman şöyle bir his var. Yapmanız gereken bir şey var ki o kapıları açmak için onları yapmanız gerekiyor. Sonra seçiliyorsunuz, ödül alıyorsunuz ve film yapmıyorsunuz. Böyle şeyler de oluyor. Yani bu sadece bir his. Tamamen subjektif. Yani bu benim fikrim, benim bakış açım. Ama orada bir sorun daha var. Bunu da bahsetmemiştim ama bence çok önemli bu. Ortak yapım piyasalarında ve platformlarında da var. Projenin çok fazla ifşalanması. Neden yani? Mesela Cannes'a gidiyorsunuz, sonra 2 ay sonra Saraybosna'ya geliyorsunuz. Farklı bir etkinliğe. Zaten tanıştığınız insanların %85'i aynı oluyor. Daha az bir rakamda insanla tanışıyorsunuz. Gerçeklikte bunun nedeni nedir? Kendinizi aşırı ifşalamış oluyorsunuz ve ödülleri ve elemeleri kovalarken gerçek bir kalite olmuyor arkasında. Siz zaten iyi olmadığınız için reddedilmiyorsunuz. Biz sizinle ne yapacağınızı bilmediğimiz için reddediliyorsunuz. Filminizle değil tabii ki. Filme başvurduğunuz zaman evet hoşumuza gidiyor ama örneğin Karlovy'de bulundunuz. Saraybosna'da ne işiniz var onu ben anlayamıyorum. Yani zaten her şeyi almışsınız orada. Birbirimizle konuşurken diğer piyasaların konumunu da biliyoruz. Hepsine girmenize gerek yok. Tüm bu etkinliklere gitmenize gerek yok. Sırf orada bulunayım diye. Ben de katılmak istiyorum. Her şeyden önce hemen şu geldi aklıma. Tüm projeleri takip etmeye çalışıyorum ortak yapım piyasasındaki. Onlarla toplantılar düşünüyorum. Özellikle de Cannes'da. Çünkü herkes gidiyor Cannes'a. Sonra onlarla Karlovy'de de görüşüyorum ve nasıl yaptıklarını, nasıl gittiğini soruyorum onlara. Aldığım en önemli dönüt şu. Tallinn'de bir ortak yapımcı buldum. Satış temsilcim ama bunu desteklemiyor. Bulduğum kişi, evet seçilmiş projeler için de bu şekilde. Projeyle olmayan birisi bile şunu diyebiliyor. Şu kişiyle tanıştım ben. Yeni bir kontak edindim. Bu değerli tabii ki. Ve tüm piyasalara girme konusunda evet.
Birkaç uluslararası piyasaya girmiş projeleri biz evet kabul etmiyoruz. Yerel piyasalarınız olabilir, oralara katılabilirsiniz ama uluslararası piyasada bu projeler başka projenin şansını ellerinden alıyorlar. Daha piyasada bulunmamış o yere ihtiyaçları var. Oralarda gösterilmeye ihtiyaçları var. Belki yıl sonuna gidip sonra Tallinn'e gitmek belki olabilir. Çünkü farklı piyasalar ama farklı yerlerde de bulunmuş olabilirler tabii ki ama bazen şunu da görüyorum. Bazı projeler başvuru yaptıktan sonra daha fazla şansları oluyor birden fazla yere katıldıkları için ve en iyisinin bizim için hangisi olduğuna karar vermek konusunda bize faydaları oluyor. Evet, size gösterim sağlar ama daha çok sizin projeniz ve kendiniz için ne aldığınız önemli oradan. Ben de katılıyorum. Ancak aynı zamanda da ben kendi çalışanlarıma seçim yaparken komitede konuşulan filmler üzerinden bazen şüpheleri oluyor. Bu proje zaten bu forumda gösterilmiş, o yüzden ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz gibi. Daha sonra kimin nereye gittiğine bakıyoruz ve bu projeye üzerinde daha fazla diye karar veriyoruz. Belki daha iyi projeler bulabiliriz diye düşünüyoruz. Tabii ki her zaman bu ödüllerin prestijiyle ya da katılımın prestijiyle alakalı bir şey değil. Tabii ki bu bir onay etiketi ekleyebiliyor. Ancak biz bu işi bir görev olarak yapıyoruz. Yani zevkine değil diyecektim ancak tabii ki zevk de alıyoruz ama, keyif de alıyoruz ama bir görevimiz var, kılavuz sağlamak gibi. Tabii ki bazen filminizin izlenmesi, görülmesi, projenizin görülmesi iyidir ancak çok aşırıya kaçmamak gerek. Ben de şunu eklemek istiyorum. Bu yatırımcı kitlesinde biz seleksiyon için çalışmıyoruz da daha çok motivasyon sağlamak için yapıyoruz. Belki hayal kırıklığına uğruyorlar ama esas amacımız, bu etkinliğin esas amacı oldukça kürete toplantılar oluşturmak ve projelerin potansiyellerini anlamalarını sağlamak. Alternatif fonlama kaynakları da bulmaları için tabii ki projeye göre adapte edilebilir. Bir de bütçelerinin büyüklüğüne göre de değişir bu ama herkes gelse hiçbirine destek verilmese kötü olsun ya da akomodasyon sağlayamasalar insanlar için kötü olur. Şimdi projeler tabii ki çok fazla kendilerini göstermenin iyi bir şey olmadığını ve çözüm olmadığını anlıyorlar. Bizde ise seçim yapma kısmında şu an Trieste'de yılda 400-420 kadar film başvurusu, proje başvurusu alıyoruz. Yani seçilmeyen 380'inin çok kötü olduğu anlamına gelmiyor bu. Ancak bazen açıklama yapmak zor oluyor neden seçilmediklerini açıklamak. Tabii ki her birimiz projeleri, küratörlemek istediğimiz projeleri seçmek istiyoruz. Ancak işbirliği içinde yapıyoruz bunu. Zaten ocağın sonunda Sinemalta ve Berlinale'ye çok yakın oluyor. Bu yüzden seçtiğimiz filmlerin listesini birbirimizle paylaşabiliyoruz. Yani ortak yapım piyasaları arasında bir diyalog var ve birbirimize karşı olumlu bir yaklaşım sergiliyoruz ve beraber fikir üretiyoruz projeleri nasıl destekleyebileceğimiz üzerine. Daha önce başka bir piyasada bulunmuş bir projede bize geliyorlarsa o projeye yeni bir şeyler eklemeleri gerekiyor. Böylelikle bir fark yaratabiliriz. Gelecek yıl Latin Amerika'ya odaklanacağız. Cannes'da herkes var zaten. Cannes zaten birincilik diyebiliriz yani tabii ki. Eğer proje başka bir piyasada zaten seçilmişse ama Latin Amerika'dan birisine ihtiyaç duyuyorlarsa bu konuda fark yaratabileceğimizi biliyoruz. Başka platformlarda bulunmuş olsa da
When East meets West'te bu projeyi seçmeyi mantıklı bulabiliriz tabii ki. Latin Amerika ile bağ kurmaya çalışıyorsa. Tabii ki herkes ödül almak ister çünkü bu finans, fon konusunda ve geliştirme konusunda işinizi kolaylaştırır. Daha çok fon, destek bulabilirsiniz. Ancak olmazsa olmaz bir şey değil ve biz kesinlikle zaten kendini kanıtlamış bir projeyi sırf farklı bir ekstra ödül almak için başvurmuş projeyi hiçbir zaman seçmeyiz. Çünkü biz ağırlığımızı, odağımızı hala ortak yapımcı arayan, geliştirilmesi süren projelere veriyoruz. Eğer bütün ülkeler tarafından tasdiklenmiş bir proje ise bizim ona destek olmamızın bir mantığı yok zaten. Burada bir soru var. We have to. Yes, please. Channel 1, if you would like to listen to the question. Dinlemek istiyorsanız Kanal 1. Kulaklıklarını taksınlar. Tamam, Lütfen. bekliyorum. Teşekkürler. Rica ederim. Yes, yes Marge. Channel 1, as I know. I hope I know. I can't see. Yes. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Çok kısa deneyimlerimizden söz ederek iki soru sormak istiyorum. Genel olarak herkese sorum. Biz yaklaşık 3 yıldır birçok festivale gidiyoruz. Marketler özellikle Berlin Film Festivali, Saraybosna'ya 3 yıldır katılıyoruz. Bu yıl Cannes'a ilk katılımımızı gerçekleştirdik. Almanya ve Karadağ ve Türkiye'de hizmet veriyoruz, prodüksiyon çalışmalar yapıyoruz. Daha çok aslında senaryo üzerine odaklıyız. Yapım yapmayı hiçbir zaman düşünmedik aslında. Daha çok senaryo tarafından alan açmaya çalıştık. Daha uluslararası projeler üretmeye çalıştık senaryo aşamasında ama baktık ki marketlerde gerekli kaynağı oluşturamadık. Biz bari yapım da yapalım dedik. Maalesef senaryolarımızı satmak anlamında. Ve en son market Cannes'da bulunmamızın sebebi de senaryolarımızı lanse etmekte. 10 tane Bible'ımızla, Quarletter'ımızla orada yardımcılarımla birlikte çalışmalar sürdürdük. Bu aşamada şuna takılıyorum ben. Hani marketlere katılanlar genelde çoğu zaman bağımsız yönetmenler de oluyor. Sonuçta festival filmi, festival marketleri bunlar. Yönetmen, yapımcı ve senarist aynı oluyor genellikle ve ben genel olarak kişisel fikrim şu, hani Tanrı'nın bir insana bu kadar yetenek verdiğini zannetmiyorum, bu kadar lütufkar olamaz. Hem yapımcı hem yönetmen hem senarist yapacak kadar kapasite sunacağını zannetmiyorum Tanrı'nın. Bu noktada sizin seçimleriniz bu aşamada yapımcı, yönetmen ve senaristi buluşturmak anlamında mı olur yoksa bu üç yeteneği bir arada, hani bazen tabii ki çok özel yetenekler oluyor. Çok iyi bir yazar, yönetmen ve yapımcı da olabiliyor. Bu noktada düşüncenizi öğrenmek istiyorum. Hani grupları bir araya getirirken tercihiniz belki de iyi bir fikrin sahibi senaristle o aynı ekibin yönetmeniyle buluşturmak mı yoksa bu noktada fikrinizi almak isterim. İkinci bir sorum da aslında biraz spesifik bir soru olacak. Saraybosna'ya katılıyoruz 3 yıldır. İlk katılımımız 2019 yılındaydı sanırsam. Maalesef ben 2 film yapmıştım daha önce çünkü 20 yıldır sektördeydim. Tabii ilk 2 filmini yapanlar Saraybosna'ya katılıyor. O yüzden 3. filmim olması dolayısıyla katılamamıştım. Orada markette büyük bir heyecanla gittik. Tabii ki biz Cinelink'e seçilen ekibin bir parçası değildik ama orada ilişkiler kurmaya ve projemizi sunmaya çalıştık. O noktada tabii ki herkes markete seçilen projelere odaklıydı. Mesela görüştüğümüz yapımcılar her zaman sizin projeniz var mı diye soruyordu. İlk cümleleri bu oluyordu. Hayır yok. O zaman projelerle görüşelim, sonrasında vakit kalırsa sizinle görüşürüz diyorlardı. 2 TRT, bir Kültür Bakanlığı desteğim vardı. Ödülüm vardı pitchinglerden. Bu noktada biraz orada hani o market eksikliğini fark ettik. Hani daha çok biz dışarıdan bir seçilen grup olmayan insanların arasından hani oradaki ortak yapımcılarla buluşma imkanı sağlamak istedik.
Bu noktada bir çalışması var mı Saraybosna'nın, Saraybosna Film Market'in? Onun dışında Apulya Film Forumu'na seçildik mesela. O zaman pandemi dönemiydi. Ve tabii pandemi döneminin sağladığı bazı güzel imkanlar da var. Mesela Yeni Zelanda'dan, Kanada'dan maalesef markete katılamayan ama çok doğal, hani bir Zoom toplantısıyla dahil olan şirketler ve yapımcılar vardı. Bu bize inanılmaz bir avantaj sağladı. Yine Saraybosna'ya geldiğimiz projeyle Apulya forma seçilmiştik ilk 20 proje arasına. Bu noktada hala ilişkilerimiz devam ediyor o kişilerle. Belki bu tarz marketlerde, belki çok uzak ülkelerde olup da gerçekten kana gelmek çok maliyetli bir şey. Eminim Yeni Zelanda'dan olsun ya da Latin ülkelerinden gelmek daha da belki yüksek bütçeler gerektirebilir. Acaba böyle hani daha çevrim içinin bize sağladığı, yani Zoom toplantılarının bize sağladığı imkanları yaratan, daha global nitelikte marketlerde ortak yapımcıları buluşturan çalışmalarınız ya da bu tarz bir düşünceniz var mı? Bunu da öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Amra? Yes. Sorry, Sarajevo was the question about what are we going to do if you know, it's really, we have matchmakers, so next time, for instance, you should let us know that you are there, that you are and who you want to meet, and maybe we can introduce you. But that is as much as we can do. You know, this is not something that we have like 1,300 guests, you know, at the industry event. And, you know, it is really dependent on the way that industry reacts, how you approach them, you know, who is approaching them. I didn't understand what you meant when you said script. You are promoting scripts. I'm not really sure what you are saying, so maybe that's the confusion, because I don't know what promoting script means, so maybe, you know, that was the reason, because I don't know which direction to take. I don't know what promoting script means. Are you promoting films that you are going to make that are on the stage level, or you are trying to sell some scripts? Because if you are trying to sell content as feature films, you know, Sarajevo is not a place where you can go. Sarajevo is a place full of independent producers that are looking for projects that are already produced and co-produced by independent producers and they're to be a part of. You know, if you are trying somebody to buy a script, you know, you have to find something that is much more industry-driven in a sense of kind of commercial industry-driven than Sarajevo. It is, of course, you know, the challenge of every single festival. You know, how to facilitate all of the needs of all the people, you know, but I think that thinking about what you did wrong, I don't know, I have no idea, so you know, I'm talking solely based on my own experiences, as a producer more than maybe as a head of a market, you know, to approach it differently next year, because you are not looking for 20 people to like your project, you are looking for one. And that is very strange. You can only, you know, you just need one. You can have, you know, we had projects at the markets that have like 30 meetings and nothing came out of it. And then you have another project that has less meetings, let's say 20 meetings or 17 meetings, but, you know, they already have 2 partners after that. So it is not about the number of people, but it is about the right people. So I think it is also your research, who do you want to approach? You know, because if you want to approach the big ones, everybody wants to approach the big ones. If you are looking for a meeting with the match factory in Sarajevo, for instance, I just took that as an example, you're probably not going to get it. But if you lower your scale and say, okay, there are interesting sales agents that are coming, that are upcoming, that are really eager to work, that are working for, you know, new projects, that maybe, you know, they will have time for you. So it is also kind of finding the way to enter the industry and from which way. If you want to meet Wild Bunch, you know, that's not the way to do it. Sarajevo is not the way to do it. It doesn't really matter who you are, you know. So it's really the question of, you know, trying to find the right entrance and considering and strategizing about the right entrance at the market. And I think this is not only about Sarajevo. Each of our markets has its own specificities, and we are all good for something and all bad for something. So this is, you know, to understand who we are. Maybe if I can just follow up quickly also what Amra was saying, because we are all in the same position. So we have our, let's say, project selection, and then we curate a space where people can meet naturally and independently. Maybe what normally we try to have for our project selection is also what we try also to recommend to the people participating in the market, let's say as a registered participant.
We don't have a mandatory, let's say, criteria to have some financing in place, but we state that preferably the projects should have already some financing in place. Probably when you mentioned that you are promoting scripts, also is that maybe there is no yet financing attached to your project, and maybe this is also problematic for a producer, for a potential co-producer, to get on board on a project where there is no yet any kind of financial security from your side, from your end already. So this is also something to consider maybe for your future participation, either as a project in a market or as a participant in the market, as an independent registered participant. And then the last consideration regarding the possible team, producer, writer, director. In our case, I mean, of course, it's very challenging to cover the whole three profiles. There are people that are managing to do that. Mostly, maybe in the documentary sector is more likely. For sure, it's not a criteria that we say, okay, if there is only one person covering the three roles, we will not select it, or we need three different profiles, or at least two. No, this is in our case, it's not at all something that we consider. It has to make sense. In any case, it has to be, let's say, the project has to be viable and has to be realistically potentially made. But one more thing, I think for Sarajevo, for instance, at the very beginning, because we come from this kind of Eastern European tradition of one person, usually a man, doing everything. You know, a director, writer, producer, producing themselves for, you know. So we were really fighting for a position of independent producers in the industry from the very beginning. So we're actually encouraging even the named filmmakers from our region to try to work with somebody who knows the industry, to try to work with the producers, not to try to be, you know, not to try to be everything. And I would say after 20 years, I would say from our immediate regions, these people that are doing everything by themselves are less and less, because it's too much to do. Yeah. And even our region, let's say the film funds, at least in Estonia, they don't accept projects that has only one person for script writing and directing and producing, because yes, when the budgets are small, you probably can do it, but at some point you have to be conflicting yourself as producer, director. Where do I cut? How do I cut? I don't have that distance maybe, so it's like, I don't know how for other funds, but at least Estonian Film Institute doesn't even accept projects that have only one person. So her şeyi yaptığı projeleri bağımsız yapımcıları böyle destekliyoruz. Bu yüzden yapımcılar var zaten. Yardımcı olabilmek için bu projelerin perdeye taşınmasında böyle bir meslek işte. Bu yüzden muhtemelen evet. Senarist ve yönetmen olan kişilerin destek bulması için daha kolay olur. Zoom sorusuna nasıl cevap versem diye düşünüyorum. Evet. En azından bizim katılımcılarımızın %10'u online katıldılar. Geçen yıl İran-Türkiye ortak yapımı vardı. Online katılmışlardı gelemedikleri için. Ancak tabii ki birebir yüz yüze tanışma yapmak ve linkler kurmak daha önemli. Bence Covid döneminde bu tabii ki bu gerçekten ihtiyacınız varsa çalışabilen bir yöntem. Ancak yani bu bütün insanları bir ortak bir yere toplamanın ve o hissiyatı yaşamayı da aynı zamanda eleyen bir şey diyebilirim. Yani bunu belki online bir unsuru düşündük yıllardır. Bir araya geldik ve bu konu üzerinde düşündük. Yani küresel bir ortak yapım ağı kurmak tabii ki mantıklı ve toplantıları kolaylaştırmak. O yüzden belki bu konu üzerine daha fazla düşünebiliriz. Gerekli fonu sağlamak adına da. Bence teknoloji zaten çok önemli bir rol oynuyor değişen dünyamızda ve bu değişimlere nasıl ayak uydurduğumuz konusunda. Çünkü eskiden
Bu piyasa insanları bir araya getirmekle ilgiliydi, yüz yüze tanıştırmakla ilgiliydi ama teknoloji o zamanlar o kadar gelişmemişti. Şu anda gelişti ve şu an tamamlanmamış projelerde de birçok satış ajanı zaten proje yapımcılarıyla çoktan tanışmış, kontak kurmuş oluyorlar. Ve ortak yapım piyasalarında da sadece satış yapmamış projeler bize gelebiliyor bu yüzden dolayı ve istediğimiz kaliteyi bulamayabiliyoruz. Bu teknolojiyle bağlantılı çok fazla soru var. Düşünmemiz gereken çok fazla şey var ve piyasaların nasıl tepki vermesiyle alakalı. Çevrim içi kısımla alakalı biz daha çok yüz yüze çalışıyoruz tabii ki. Arjantin ve Avrupa konusunda günümüzde hala çevrim içi gösterimler de yapıyoruz Cannes'da ama sayılara baktığınız zaman çok depresif oluyor. Aslında böyle bir şey katılımcılar açısından çok da ihtiyacımız yok. Oldukça masraflı ve çok fazla yatırım gerekiyor. Hem takım anlamından. Sonra da geri dönüş alamıyorsunuz. Katılımcı olmadığını gördüğümüz zaman, izleyici olmadığını gördüğümüz zaman çok cesaretimiz kırılıyor. Ve buna bir ihtiyaç olmaması nedeniyle katılımcılar için, kendileri için formüle edilmiyor. Bizim için neredeyse aynı şey tabii ki. Bizim yaptığımız şey şu oldu, sadece seçilmiş projeler için yaptık. Seçilmiş projelerin oldukça özel bir ihtiyacı varsa, belki projenin geleceğiyle alakalı bir değişiklik olacaksa, tabii ki bu da konuklar konusunda değil, 1-2 gün ayırıyoruz Eylül'de. Oldukça az toplantı düzenliyoruz. 1-2 mesela toplantı proje başına. Sadece hedeflediğimiz kişilerde ise sadece bir projeyle görüştürüyoruz. Onların toplantı ihtiyaçlarıyla alakalı mesela çekim etmek için belli bir yerde çekim yapmaları gerekiyorsa ve biz de yardımcı olabileceğimizi düşünüyorsak tabii ki çevrim içi bir toplantı düzenliyoruz. Kalkıp Saraybosna ile özel bir toplantı talep etmiyoruz genel olarak. Endüstrinin ihtiyacı olarak çevrim içi organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz ama çok fazla katılım olmuyor. Bence gerçekten iyi işliyor hazırlık aşamasında ama sonra gelmeden önce etkinliğe belki takip konusunda da evet iletişim kurmak anlamında işe yarıyor. Ama sadece online bir etkinlik düzenlemek hayır. Özellikle de network için. Tabii. Başka soru var mı? Göremiyorum, var mı? Tamam. I also would like to... Ayrıca şunu da sormak istiyorum. Seçimin kendisini sormak istiyorum ve küratörlük kısmını. Hugo da bahsetmişti bundan. Okay, I'm not talking about the criteria of selection. Kriterlerden bahsetmiyorum. Özel takımlarınız var, odaklarınız var vesaire ama bir sene içerisinde neredeyse tüm projeleri okumuş oluyorsunuz. Geliştirilmiş ya da yazım aşamasında olan, gelişim aşamasında olan Avrupa'da diyelim. Oldukça sağlam ve net bir fikriniz var trendler hakkında, fikirler hakkında. Film yapımcılarının sorguladığı konularda araştırdıkları, yazdıkları, baş ettikleri vesaire bu koşullar altında trendleri de görüyorsunuz, eğilimleri görüyorsunuz, film yapımcılığı türlerini de görüyorsunuz ve sürekli değişen manzarayı gözlemliyorsunuz. Bu trendler aynı zamanda bir şekilde sizin seçimlerinizi de etkiliyor mu? Yoksa her zaman sanatsal kalite, bölgesel ihtiyaçlara ya da projenin ihtiyaçlarına göre mi belirli kalıyor? Bu trendler değişiyor mu ya da katılımda bulunuyor mu sizin seçim sürecinize ya da etkiliyor mu bu süreci? Yoksa prensiplerinize sadık mı kalmayı tercih ediyorsunuz başlangıç noktasındaki?
Düşünüyorum nasıl açıklayabileceğimi, göz devirmeyi nasıl açıklayabilirim diye mesela Covid ile ilgili yine başka bir proje gördüğüm zaman çünkü 2 yıl önce çok büyük bir trendti bu. Bazı konular çok fazla kullanılıyor. Çok fazla proje oluyor bazı konular hakkında ve film yapımcısı topluluğu bana göre böyle bir proje geldiği zaman çok beğenmiyorum açıkçası çünkü yeni bir şey olarak görmüyorum onu. Böyle bir önyargım var. Ancak tabii ki her projeye kalitesi doğrultusunda yaklaşmaya çalışıyoruz. Ancak orijinallik de benim için önemli ve buraya odaklanıp dikkatimi buraya veriyorum. Verebileceğim tavsiye bu AI konusundan uzak durun bugünlerde. Yapay zeka konusundan uzak durun diyebilirim çünkü şu an aşırı trend bir konu. Bence bizim için anahtar nokta denge. Yeni bir şey diyelim. Evet, trendleri anlıyoruz. Nelerin getirildiğini piyasaya biliyoruz ama seçimleri diyelim ki 5 projenin onu aynı konudaysa denge sağlamaya çalışıyoruz. Dramalar, komediler, belki iklim değişikliği konusunda, kadın hakları konusunda. Evet ama oldukça dengeli bir seçim sağlamaya çalışıyoruz. Böylece izleyicilerimiz bu projelerle eve gittiklerinde farklı tatlar kalmış olsun zihinlerinde. Tabii ki bundan bahsetmiyoruz ama kafamızda olan konular varsa, ilginçse, orijinal bir şekilde de anlatılmışsa bahsedin tabii ki, neden olmasın. Ben de şunu söyleyebilirim. Bizim seçim yaptığımız 2 program var. Çok genç ve yatırımcıya yatkın olursa o zaman çok da fark etmiyor. Bütçe önemli, ortaklar önemli. Sonra mesela Latin Amerika ve Avrupa ortak yapımlarına geldiği zaman sanırım oldukça belli bölgeler var ve biz fonlama sistemi yoksa oralara odaklanıyoruz. Ulusal bir fonlama sistemi yoksa ilk onlara yardımcı olmak istiyoruz bu projelerin görülmesi için. Arjantin'e gitmeleri gerek yok ama biz onların seyahat masraflarını da karşılıyoruz ki şansı olmayan insanlara şans yaratalım fonlama sistemi olmayan bölgelerde. Ama evet, yaratıcı bir şeylerin izlemesi gerekiyor, trendleri. Şunu söyleyebilirim. Her şeyin karşılaştırılması, tam olarak nasıl açıklayacağımı da bilmiyorum aslında. Çünkü bu gerçekten, bu aslında çalıştığınız insanlarla kimin beğendiği, kimin beğenmediği ile ilgili bir kombinasyon. Biz ilk toplantımızda da bir arkadaşımla konuşuyorduk, iş arkadaşımla. Kendisinin başka insanların projelerinin sunumunu yapma konusunda aşırı yetenekli ve Elma gerçekten çok yorucu bir insandı. Çünkü kendi sunum yaptığı zaman her şeyi satabilir. Ve bu seçim komitesindeki insanlarız. Bu yüzden tüm bunların kombinasyonunun ortası oluyor. Tabii ki piyasa 50 yıl sonra bu noktada olmayacak. Sinema da değişti zaten. Soyut bir soru yok sanatla alakalı ve bunu cevaplayamayız. Sonsuza kadar sürmeyecek her sorun ama Saraybosna'ya gelen kişilerin ve projelere ihtiyacı olan fonlama bakıyorlar, satış temsilcileri de bakıyorlar, bağımsız yatırımcılar da bakıyorlar, bütçeler ve bütçe düzeyleri de bizim değerlendirmemiz gereken noktalar. Bu sene bir tartışmaya girdim bu konuyla alakalı. Cinelink'e başvuran bir projenin 4,2 milyon euroluk bir bütçe ihtiyacı vardı ama onunla biz ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çünkü bu projenin düzeyi bizim kabul edebileceğimiz bir düzeyde değildi.
4.2 milyon euroluk bir projede yer alamazdık. Ya da bulsalar zaten buraya gelmezlerdi. 500 binlik ya da milyonluk projeler gelir bize. Tüm bunları değerlendirdik ve kabul edemeyeceğimizi söyledik. Hayır demiyoruz aslında. Projenin değeriyle alakalı bir hayır değil bu ama projeye yardımımız dokunamaz. Sanatsal düzeyi benim için kişisel olarak önceki çalışmalarda her zaman çok önemli bir parçası olacak başvuru sürecinin. Neredeyse okuduğumuz senaryolarda eğer yönetmeni tanımıyorsak bir görsel oluşmuyor kafamızda. Hayal edemiyoruz ve yapacağımız filmi hayal edemiyoruz ama önceki çalışmalar buna yardımcı oluyor. Bu yüzden aynı konuda olmak zorunda değil, tamamen farklı bir konuda da olabilir ama çok güzel kısa filmler görüyoruz. Film okullarında da bağlantı kurabiliriz sizinle yönetici olarak ya da sizin yönetmeniniz olarak. Bunun yardımı dokunabilir. Bu yüzden her zaman şunu savunuyorum. Eleme sürecinin en önemli parçalarından bir tanesi. Bu kişilerin kim olduğu, sanatçı ya da film yapımcısı, yapımcının kim olduğu, nasıl bir ekip bu, nasıl işler piyasaya sürmüşler. Ödüllerden bahsetmiyorum. Filmin izlenme kısmından bahsediyorum. Cannes'da ne kazandığı değil, filmi izlemek bizde etki bırakıp bırakmadığı önemli. Bizim de bir seçim komitemiz var ve çok farklı profillerden insanlar var orada. Yapımcılar, film yapımcıları ya da yönetmenler gibi farklı temsilciler var. Bu da farklı bakış açıları yaratıyor bana göre. Yani biz trendleri takip etmiyoruz. Analiz ediyoruz ve seçimimizi yapmadan önce göz önünde bulunduruyoruz farklı olguları. Ancak tabii ki trendlerden daha çok haberdarız diyebilirim. Bazı projeleri daha konu üzerinden değerlendirirken bazen daha az değerlendiriyoruz. Ancak çok çeşitli bir seçme prosedürümüz var diyebilirim. Farklı bakış açılarını bir araya getirmek için bizim mantığımız projelerimizi herkes tarafından, odadaki herkes tarafından beğenilmesi değil, ancak en azından bir kişi o projeyi gerçekten çok beğenirse o da bizim için yeterli. Trend demişken son yıllarda özellikle eğitim ve yapım piyasalarında seçimler çok çeşitlendirildi diyebilirim son yıllarda. Daha fazla film türü ya da hibrit çalışmalar gibi farklı bakış açılarıyla farklı projelere yönelmeler var. Soru var mı? There's a question. Bir soru var. Şurada, evet, hanımefendi. Teşekkürler. Okay, great. So I really enjoy to see all of you. Thank you. So my question is, I'm a film producer, and right now I'm making a documentary movie, and my pain is it's about budget. So you know, documentary film. Belgesel film made with zero money, you know. sıfır parayla da yapılabilir çünkü bir belgesel bazen tabii ki ama ben başvuru yaptığım zaman piyasalara şunu anlıyorum ki gerçek rakamı tabii ki bilmiyorum ama 30 bir şey küçük bir rakam. Ama şunu görüyorum ki başka projeler 200 bin eurolarda, 300 bin eurolarda ve ben de bu kategoride olmak istiyorum ama ben başvurduğum zaman Kuzey Amerika'ya mesela bütçeler 600-700 binlere çıkıyor. Tamam. Başka bir bütçe yapmam lazım. Projeleri seçen kişiler olarak bu sorunla nasıl baş edebiliriz? Kim cevaplamak ister?
we don't have documentary films in Tallinn. Bizim Tallinn'de belgesel filmlerimiz yok. Sadece uzun metrajlar var ama tabii ki bu %100 kesin bir bütçe değil. Çalışma süresi bütçesi. Ortak yapımcılar girdiği zaman devreye artacağını düşünüyorum. Yapımcının da aynı olmayacağını anlaması gerek. Realistik bir bütçe mi diye düşünmeliyiz. Evet, siz öngördüğünüz zaman kafanızda potansiyel ortak yapımcıların kim olacağını düşünmeniz gerek. Muhtemelen bütçenizi yükseltmeniz gerek. Çünkü hiçbir zaman ilk başlangıçtaki gibi az olmayacak. Sadece kendi fonlamanızla karşılayacaksınız. Tabii ki belki de 60 kat yüksek yapmanız gerçekçi olmaz ama ortak yapımcıyla başladığınız zaman mesela Kuzey Amerika'da avukatlar, seyahat masrafları artar. O zaman mantıklı, gerçekçi olmanız gerekiyor ve amaçlarınıza sadık olmanız gerekiyor diyebilirim. Muhtemelen başka piyasaların bütçelerine uyarlama yapmak, uyum sağlamak. Mesela Kuzey Avrupa'daki bütçe, İtalya'daki ya da Bosna'daki bütçeye göre farklılık gösterir. Bu yüzden uygulanabilir ve realistik bir bütçeye sahip olmak kendi yerel piyasanız için sizin için daha yararlı olacaktır. Diğer ülkeleri düşünmeye gerek yok kendi finans planlamanızda. Ancak Türkiye'de birçok ülkede olduğu gibi yerel atölyeler vardır. Diğer Türk yapımcılarla bir araya gelebileceğiniz ortak yapım tecrübeleri konusunda bir şekilde toplam bütçenizi arttırabilirsiniz ve dışarı çıkıp diğer yapımcılarla tanıştığınız zaman ancak şey olsa bile, belgesel olsa bile bütçeniz artabilir bu şekilde. Benim cevabım da şu şekilde olurdu. Kendi bütçenizi bulmaya çalışın. Yani ne kadar para lazım? Herkese ödeme yaptıktan sonra nasıl bir bütçeniz olmalı? Sıfır olamaz yani. Hiçbir sıfır bütçede film bulamazsınız. Bütçe konusunda insanların ücretsiz yaptığı bir şey olması lazım ama bu herhangi bir insan ödeme yaptığınız zaman bu bütçe değişir. Yani sıfır sizin kaç paranız olduğudur ama herkes ödeme yaptığınız zaman herkesin ödeme yaptığını hesaba katmayalım demektir. Yani kalkıp Boğaz'da bir daire almıyorsunuz yani ilk filminizle ama herkes ödeme yapıldıktan sonra Türkiye'de ilk kez bir uzun metraj belgesel yaptığınızı hesapladığınız zaman eğer 35.000 euro ediyorsa o zaman ona bağlı kalın ama ortak yapımcılar geldiği zaman tabii ki değişecek bütçeniz ama size bir bütçe atmanızı isteyecekler. Ne kadar masrafı olacağını görmek isteyecekler. Piyasadaki konumunuzu görmek için. Çünkü eğer proje 50.000 ya da 5 milyon tutacaksa farklı şeyler. Ona göre kabul edip etmemeyi düşünecekler. Teşekkürler. Başka soru var mı? Yes, please. Evet, lütfen buyurun. Yatırımcı projelerinde ele alacak olursak bu konuyu sadece aradıkları yatırımcıların aradığı proje anlamında konuşabiliriz. Kim yönetmen, kim yapımcı bunlara bakılacak. Bunlar detaylar. Bunları ele alacaklar. Sonra başka elemelere girdiğiniz zaman nasıl bunlarla oynayabileceklerine de bakacaklar ve bir atölye düzenlenmişti. Bize bütçe hikayeyi anlatacak şeklinde. Hikayeyi anlatmak için senaryo anlamında mantıklı bir bütçe olması gerekiyor. Yani ortak yapım olabilir Polonya'da mesela ama onlara başvurduğunuz fon konusunda mantıklı gelmesi gerekiyor. Ve yani mantıklı olması gerek. Ve direkt görebiliyorsunuz zaten bütçeye baktığınız zaman dengesiz olduğu hemen görülebiliyor uyarlanabilirlik anlamında. Bu yüzden rakamları çok patlatmamak lazım. Teşekkürler. Bir ufak soru daha sorabilir miyim hızlıca?
Bir sorum daha var. It's about selection process. Seçim süreciyle alakalı. What do you make first? You read İlk olarak ne yapıyorsunuz? yes, and after you watch Senaryoyu mu izliyorsunuz? Sonra mı izliyorsunuz fragmanı? Yoksa fragmanı izleyip öyle mi okumaya geçiyorsunuz? Görsel materyallere bakıp sonra mı hikayeyi vesaire okuyorsunuz? That's a good question because I think that every reader has his own. For example, there are writers that I know that they Bazı okuyucular previous films of the directors. daha önce yönetmenlerin filmlerini izlemiş oluyorlar. Bazıları direkt senaryodan okuyorlar, herhangi bir şey bilmeden It's very projeyle ilgili. Bence bu o yüzden öznel bir şey. General answer. I think Genel bir cevabı yok bunun. Diyelim ki 9 kişi var. Bize sorarsanız size hepimiz farklı bir sıralama veririz. Eğer biri biyografiyle başlıyorsa ve hemen okumuyorsa, yani ben direkt sinopsisin okunmadığı durumları da biliyorum. İlk olarak senaryoyu okuyan da var. Çünkü filmin dilini anlamak istiyorlar. Olması gerektiğini anlamak istiyorlar. Yani kişiye bağlı birazcık da. Bir kılavuzu yok bunun. Şöyle diyelim, Alessandra ilk Cinelink'e gelse şu benim söylediğim sıralamaya göre yapacak diye bir şey yok. Bu yüzden everything. her şeyi önceden hazırlamak, dikkatlice, titizce çok önemli. Aynı zamanda bu sadece hepsini okumaktan ibaret değil. Bunu da bilmeniz lazım. Bizim komitelerimizde çok fazla unsur göz önünde bulunduruluyor ve bazı projeler bize ulaşmıyor bile çünkü bunu filtreleyen insanlar var bize gelmeden önce. Ve bizim ekibimizde çalışan herkes çeşitlendirerek bu seçimleri yapıyorlar. Farklı şeyleri göz önünde bulundurarak yapıyorlar ve sonunda içlerine sinerek bu tercihi yapıyorlar diye. Final. Now it will close the session. Şimdi oturumu o kapatacak. Çok teşekkür ediyoruz. It has been almost 2 hours. And Neredeyse 2 saat oldu. other topics that we have Çok fazla covered, konumuz var. but, Konuşmak istediğimiz ama unfortunately, maalesef next year, yes, next seneye bunu yapabiliriz ancak. Yine burada Çok olacağız. teşekkürler. Bu yoğun katılım için de çok teşekkür ederiz. Thank you for all your precious ideas, experiences. Tüm bu değerli fikirleriniz için ve deneyimlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Zihnimizi, ufkumuzu genişlettiniz.